Japonya'ya gittim. Normalde gezerken çok alışveriş yapmayı sevmem. Gezmeye çok vakit kalmaz ve hani paramı farklı şeyler harcamayı tercih ederim. Ama Japonya'da biraz kendimden geçtim. Neler aldım gelin sizinle de paylaşayım. Önce elektronikle başlayacağım. Ben ilk defa gittiğim bir ülkeden bu kadar çok alışveriş yaptım. Biliyorsunuz malum Türkiye'de fiyatlar uçtu, aldı başını gidiyor. Kaliteli, uygun fiyatlı bir şey bulunca kendimi tutamadım maalesef. Elektronikle başlıyoruz. Uzun zamandır istiyordum Instax Mini. Japonya'ya kısmetmiş. Çok tatlı. Ne kadar aldığımı yine yazacağım buraya. Ama sanırım 5000 TL civarı bir şeydi. Kindle aldım. Aldığım şeyler arasında en çok kullandığım, en sevdiğim bu olmuş olabilir. Yeni çıkan bir modelini aldım. Paperwhite modeli. Biraz da geniş aldım açıkçası. Sahilde kitap okurken inanılmaz iyi oluyor. Normalde evde okurken çok iyi oluyor. Gözünüzü çok yormuyor. Yani Kindle güzellemesi yapmayayım şimdi oturup da. Ve çok da uygun bir fiyata aldım. Yüksek hafızalı aldım. Çok da yüksek hafızalı almaya gerek yokmuş. Kitaplar çok az yer kaplıyor. O yüzden giderseniz kesinlikle aklınızda bulunsun. Bayağı kâr ettiriyor. Kitap masrafından kurtuluyorsunuz. Kitap okumayı seven biriyseniz. GoPro 13 aldım. Oraya giden herkes zaten bir şekilde kamera alıyor. Genelde Osmo Pocket 3 alınıyor. Ben biraz daha aksiyon aktivitelerini sevdiğim için GoPro aldım. Ama oldukça fark var fiyatlar arasında. Kesinlikle kamera almayı düşünüyorsanız değerlendirin derim. Saat aldım. Biliyorsunuz Japonlar saatte bir numaralar. Şöyle göstereyim. Seiko'nun bir modeli. Hatta çıkarıp göstereyim. Çünkü kendini ayarlamaya çalışıyor. İnanılmaz güzel bir saat. Ve Türkiye'nin 1/3 fiyatına mı aldım acaba? Birkaç tane arkadaşım vardı saat isteyen oradan gelirken. Onlara da aldım. Burada 50.000 TL olan saatleri 15.000 TL'ye falan aldım. Bir de yine bir Seiko'nun. Bir de Japonya'ya özel seriler oluyor genelde. Bu da Japonya serilerinden bir tanesi, Limited Edition. Böyle şeyler denk getirebilirsiniz. Ben sıfır aldım ama ikinci elleri de çok yaygın. Varsa merakınız kesinlikle bakın. Şimdi neye geçelim? Kıyafete geçelim. Uniqlo Türkiye'ye ne zaman gelir acaba? Gelse de fiyatları ne olur acaba? Yani belki yine Japonya'ya almaya gidebilirim Türkiye'ye gelse bile. Şöyle bir peluş ceket aldım. 800 TL'ye falan geldi. Bir de şöyle bir durum var. Uniqlo inanılmaz büyük bir Uniqlo. Tokyo'daki en büyük Uniqlo sanırım. 12 katlı. En üstte de kafesi var hatta. Orada da bir matcha içme molası verin kesinlikle. Bunu mesela her şey neredeyse 1000 TL civarı. Böyle bakmadan atıyorsunuz artık sepete bir noktadan sonra 1000 TL, 1000 TL, 1000 TL. En sonunda kasada zaten %10 tax free düşüyorlar. Ekstra çıkışta, ülkeden çıkışta almıyorsunuz. Direkt öderken %10 düşük ödüyorsunuz. Bunu aldım. Öyle tax free ile falan 800 TL'ye geldi gibi bir şey. Şöyle bir J.W. Anderson işbirliği var Uniqlo'nun. Bu serinin kıyafetlerine bayıldım açıkçası. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Bu da ne kadardı? 1000 TL falandı. Bu seri genel Uniqlo'daki fiyatlardan bir tık daha fazla. Şöyle bir çorap aldım. Termal. Mükemmel. Bayılıyorum. Ters dönmüş. Çok güzel bir çorap. Çok güzel duruyor. Bunu aldım. Bu da yine J.W. Anderson serisinden de. Böyle bir çorap aldım. Şuraları böyle tatlı tatlı. Yani şöyle söyleyeyim. Genelde Uniqlo'dan basic kıyafet alışveriş yapılıyor zaten. İçlikleri olsun, iç çamaşırları olsun, çorapları olsun. Hem kaliteli, hem uzun yıllar dayanıyor, hem basic böyle her şeyle olabiliyor, hem de uygun fiyatlı. Şöyle boxerlarını aldım Uniqlo'nun. Bunlar da inanılmaz rahatlar. Çok rahatlar. Yumuşacıklar. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle bir konu vardı. Uniqlo'nun Federer'le işbirliği var. Zaten Federer'in sponsoru biliyorsunuz tenis maçlarında. Ona özel koleksiyon yapmışlardı. Her yerde reklamı vardı. Fakat ben bulamadım. Sadece şöyle bir spor üst buldum. Bunu da arkadaşıma hediye aldım. Kadınlar için doğru düzgün bir şey yoktu spor. Olanları da ben çok beğenmedim açıkçası. Ama bunun dokusu çok güzel. Erkek modeli.
beğendim. Şöyle bir kazak aldım. Oldukça basic bir kazak. Ha, fiyat söylemeyi unuttum. Boxer'lar 100-150 TL falandı. Çoraplar belki 100 TL'ye mi geliyordu acaba? Bu spor üst 300-400 TL civarı. Şöyle bir kazak aldım. Bu da 600 TL bile geliyor olabilir. 800 diyelim ama çok emin değilim. Evet, Uniqlo'nun o meşhur kaşmir işlikleri. Bir bordo rengini aldım. Bir de böyle beyaz rengini aldım. Mükemmeller, mükemmeller. Yumuşacık. Vücuduma verdiği hisse çok bayılıyorum. Sıcacık da tutuyor. Ben normalde çok üşen bir insanım. Buna da üşüyor muyum? Üşüyorum açıkçası. Ama sıcak tutuyor. Bayağı sıcak tutuyor. İncecik olması da çok iyi. Mesela benim annem kalın kalın şeylerden hiç hoşlanmaz. Öyle insanlar için kışın kurtarıcı bence. Şöyle bir boğaz kazak aldım. Aldıklarımın çoğu basic. Genelde de Uniqlo'dan alışveriş yaptım. Orası da basic bir yer. Bu uygun bir kazaktı. 400 TL'ye aldım sanırım. Şeyleri söylemedim. İçlikleri söylemedim. İçlikler 500 TL galiba. Evet, 500 TL. Şöyle çok güzel, inanılmaz tişört çeşitliliği var. Her çeşit tişört var. Böyle tişörtlere ayrılmış 2 kat falan var. Farklı farklı işbirlikleri yapmışlar sanatçılarla. Hepsinin üzerinde böyle işlemeler var. Böyle animelerin olduğu tişörtler de çok fazlaydı. Ben çok anime sevmediğim için onlardan almadım. Ama genel olarak tişörtler böyle pamuklu, oldukça da kaliteli tişörtler. Bunların da fiyatı 400 TL falandı sanırım. Şöyle bir etek aldım. Kışın bunu giymeye bayılıyorum. Sıcacık tutuyor. Üstüme tam oturuyor. Yumuşacık bir de. Çok cozy oluyor kışın. Bununla dışarı çıkmayı çok seviyorum. Bu da yine çok pahalı değildi. Ne kadardı acaba? Ben bir noktadan sonra her şey oldu elimde. Sepet çok ağırlaştı. Artık bakmadan alıp attım sepete beğendiklerimi. Birazcık kabinlerde falan sıra oluyor. Kabinlere şöyle giriyorsunuz bu arada. Başınıza takmanız için bir bone veriliyor. Girdiğinizde sırada bekliyorsunuz. İçeriden çıkan, kabinden çıkan kişinin arkasından görevli yeri siliyor, dezenfekte ediyor. Sonra siz ayakkabısız giriyorsunuz. Siz çıktıktan sonra tekrar dezenfekte ediyorlar. Mükemmel. Mükemmel bir yer. Şöyle bir eşofman aldım. Klasik bir gri eşofman. Fakat içi böyle termal ve yumuşacık. Kışın bunu giymeyi çok seviyorum. Yani içlik giymeme gerek kalmıyor bazen. Tabii yerine göre değişiyor. Ha, bu arada beden söyleyeyim. Bedenim mesela medium aldım. Ben normalde small x small giyiyorum. Ama medium da oldu bana Uniqlo'da. Biraz kalıpları dar bence. Genel olarak medium tercih ettim diyebilirim Uniqlo alışverişimde. Bir hırka aldım. Görevli kızların üzerinde de bu vardı. Görünce hiç denemeden direkt aldım. Çok hoşuma gitti. Bunu da 1000 TL'ye falan aldım. Pantolon popüler zaten. Belki denk gelmişsinizdir. Bunun sütlü kahvesi de çok popüler. O rengi bence daha güzel zaten. Ama benim o renk pantolonum var diye bunu aldım. Çok güzel bir kesimi var. Beli tam oturuyor. Asla sıkmıyor. Kışın bunu çok tercih ettim. İçine içlikle falan çok rahat oldu. Bol bir pantolon. Ama vücudunuzu çok güzel gösteriyor. Bunu da 1000 TL'ye falan aldım. Şöyle bir pantolon aldım. Bunu aslında ben kayağa gideceğim için aldım. Ama kayak için çok sanki dayanıklı değil gibi. Çok düşmüyorsanız bir şey olmaz ama çok düşüyorsanız bir noktada su geçirmeye başlıyor gibi veya yeterli değil gibi. İçi şöyle termal, çok güzel sıcacık tutuyor, polarlı gibi. Su geçirmez. Kayak için değil, ben bunu gündelik hayatta da giyiyorum. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken bunu tercih ediyorum. Su geçirmiyor. Normalde bir şehirde yaşıyorsanız içliksiz falan bunu giyip çıkabilirsiniz. Gayet yeterli oluyor. Böyle bir çanta aldım. Bir tane tasarımcı işbirliğinden, yine farklı bir tasarımcı, bu C serisi. Ama tasarımcının adını unuttum. C ile başlıyordu galiba.
İngiliz bir tasarımcıydı diye hatırlıyorum. Oradayken bakmıştım. Çok güzel bir çanta. İnanılmaz güzel. Şuraya da şöyle bir charm taktım. Böyle minik de bir sakura çiçeği var. Şöyle de Kyoto'da bir tapınak var bu şekilde. O galiba diye düşünüyorum. Bunu 800 TL veya 1000 TL'ye aldım. Şöyle iç kocaman. İçinde böyle 2 tane minik cebi var. Şurada bir tane cebi var. Şurada 2 minik cebi var. Ben bunu her şey kullanıyorum. Spora giderken de kullanıyorum. İçine bilgisayarımı atıp dışarı çalışmaya çıkarken de kullanıyorum. İnanılmaz valiz kadar bir genişliği var yani. Koydukça genişliyor. Burada 2 tane ayrı cebi var. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Çok rahat oluyor bir şeyleri alması falan. Oldukça güzel, kullanışlı bir çanta. Bunu siyah renginde aldım. Bir mont aldım. Şişme mont. Uniqlo zaten Heat Tech ile ünlü biliyorsunuz. Bu da böyle aşırı soğuklara karşı yapılmış bir ceket değil. Ama windproof ve water resistance'i var. Yine su geçirmez ve rüzgar geçirmez bir mont. Tabii ki MacBook aldım. MacBook almayı çok istiyordum zaten. Bu son çıkan M5 işlemcili bir MacBook. 13 inç ekran büyüklüğü var. Kaç terabayttı? 1 terabayt mıydı acaba hafızası? Tam emin olamadım. 75.000 TL'ye aldım. Evet, 75.000 TL'ye falan aldım. Bu da çok uyguna denk geldi. Tabii ki her Japonya'ya giden gibi ben de PlayStation aldım. Kendim almadım. Bir arkadaşımın siparişiydi. Arkadaşıma aldım. Oldukça uyguna denk geldi. 15.000 TL'ye falan aldım. Böyle bir kol aldım. Ghost of Yotei. Japonların ünlü bir oyunu. Yani ben normalde şeyi çok sevmiyorum. PlayStation'ın klasik kolunu sevmiyorum. Bu altın varaklı olması beni benden aldı. Çok güzel. Devam edelim. Şöyle bir havlu aldım. Herhangi bir özelliği yok. Normal havlu. Pamuklu bir havlu. Sadece şurada gördüğünüz gibi üçgen, kare ve yuvarlak var. Bunu gittiğimiz bir tapınakta görmüştüm. Hayatın bu 3 sembolden oluştuğunu anlatıyorlardı. Bana bunu hatırlatması için bir tane kaptım. Böyle bir şey var elimde. Geri kalanı nerede tam olarak bilmiyorum. Bu böyle pearl kart, incili bir kağıt. Origami için. Böyle içinde 8-10 tane origami için kağıt var. Ve sonra nasıl yapıldığını anlatan bir kitapçığı da var. Ama ben bunlardan origami yapmayacağım sanırım. Çok beğendim hepsini ayrı ayrı. Bunları çerçeveleyip böyle güzel bir köşe yapmayı düşünüyorum. Olmazsa olmaz şöyle bir şey aldım. Neydi bunun adı? Magnet. Yani ben magneti artık birazcık gereksiz buluyorum açıkçası. Gezerken çok magnet alma meraklısı değilim. Ama aldım. Bu da Kyoto'nun en ünlü sokağı. Şurada da en ünlü tapınaklarından biri var. Çok eski bir tapınak bu. Böyle bir şey aldım. İnanılmaz tatlı. Tanrılardan oluşan bir anahtarlık. İnanılmaz tatlı bir anahtarlık. Bunların hepsi tanrı. Bunu da Kyoto'da aldım. Kyoto'da bir sokakta gezerken. Neyi nereden aldığımı söylemeyi unuttum. Neyi nereden aldığımı hemen söyleyeyim. Bütün elektronikleri Yodabashi kameradan aldım. %10 tax free'si var Yodabashi kameranın. Apple ürünlerinde de %10 tax free'si var. Apple'ın kendi mağazasına giderseniz orada tax free vermiyorlar. Mesela Yodabashi kamera ve Yodabashi Akiba mıydı acaba? Yodabashi Akiba'dan aldım. Evet, Yodabashi Akiba'ydı. Ve Big Camera. Bunlarda Apple'da da %10 tax free var. Ama Apple'ın kendi mağazasında yok. Buralarda mesela 17 Pro yoktu. iPhone 17 Pro. İnsanlar Apple'dan almak zorunda kalmıştı sanırım. Ama hani %10 indirimsiz bile oldukça uygun bir fiyatı vardı zaten. İnanılmaz büyük bir teknoloji mağazası Yodabashi. Benim başım döndü. Genel olarak Japonya zaten baş döndüren bir ülke. Genel olarak elektronik odaklı. Zaten 7-8 katlı bir yer. Elektronik var, resim malzemeleri var, kıyafet var, kozmetik var, oyuncak var. İnanılmaz her şey var. Ama insanlar genelde oraya elektronik için gidiyor. Özellikle turistler. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Ve direkt kasada %10 tax free de alıyorsunuz.
Yine ülke çıkışını beklemenize gerek yok. Gelelim Don Quijote alışverişine. Her şeyi anlattım mı? Don Quijote biraz uzun sürecek. Bu ikiliyi aldım. Shiseido'nun alt markası Fino. Gitmeden çok araştırdım ne alınmalı diye. Bu iki ürünü gördüm. Fino, herkes bunu alıyordu. Ben de aldım tabii ki. Hatta direkt orada denedim. Normalde tax free aldığınız ürünlerin ağzı kapalı bir torbaya koyup size veriyorlar ve bunu çıkana kadar açmayın diyorlar. Ben açtım. Hiçbir şey olmadı. Çok bir örneğim yoktu. Bunu çok anlatan da olmamıştı. Yani açınca hiçbir şey olmuyor. Havaalanına giriş çıkışlarda hiç kontrol eden vesaire yok. Ben açtım. Her şeyi kullandım orada. Hatta bilerek buradan hiçbir şey götürmedim. Direkt orada aldım hepsini. O yüzden orada kullanmam gerekiyordu. Ve açtım, kullandım. Bu mükemmel bir saç maskesi. Bayıldım bu saç maskesine. Mis gibi kokuyor. Saçları da yumuşacık yapıyor. Onarma özelliği de var ayrıca. Erkan'ın yine saç yağı. Mükemmel. Mis gibi kokuyor. Yani Rice Pack. Bu da çok ünlü bir... Adını unuttum. Türkçesini unuttum. Pirinç. Pirinç maskesi. Bunu aldım. Bir de bunun kağıt maskesi de var. Onu da aldım. O bitti. Artık aramızda yok. Sadece bu kaldı. Çok güzeller. Aydınlatma etkisi var. Aklınızda olsun. İşe yarıyor yani. Hani böyle yüzünüzde güneş lekeleri vesaire varsa bir aydınlık geliyor cildinize. Hemen araya alayım. Bunu direkt gittim bir bakkaldan aldım ama çok güzel çıktı. Yani dediğim gibi yanımda hiçbir şey götürmemiştim oraya giderken. Yüz yıkama jeline acilen ihtiyacım vardı. Bu yüz yıkama jeli biraz da nemlendiricili. Böyle kullandıysanız CeraVe'ninkine benziyor birazcık. CeraVe'nin nemlendirici yüz jeline benziyor. Krem gibi. Ama ondan daha böyle yani maske gibi kalıyor birazcık yüzünüzde. Çok beğendim. Çok da uygun bir fiyatı vardı. Yani gittim bakkaldan aldım. 100 liraya mı aldım acaba? Öyle bir şey yani. Ama yağı herhangi bir olayı yok. Mis gibi makyajı arındırıyor. Güneş kremini arındırıyor. Çok da uygun fiyatlıydı. Bunu da bakkaldan aldım. Bakkal dediğim 7-Eleven, Lawson ve Family Mart. Bu üçlü candır. Yani şu anda kafamda şarkıları çalmaya başladı. Çok güzel yerlerdi ya. O kadar özledim ki. Ben Kasım sonunda gittim bu arada. Fiyatları falan söylüyorum ama kur henüz çok da değişmedi. Hazır Japon yeni biraz güçsüzken kesinlikle gidin. Türk parasıyla başka bir yerde bu kadar iyi hissedebilir misiniz sanmıyorum. Tırtır çok popüler zaten biliyorsunuz. Tırtır'ın böyle bir kapatıcısını aldım. Çok güzel bir kapatıcı. She Glam'den bir adet kontür aldım. Bir adet de allık aldım. Kontürü ödüllüymüş. Ya şöyle bunları Don Quixote'den aldım. Don Quixote inanılmaz bir yer. Kocaman bir yer ve tasarımını biraz bence kötü yapmışlar. Belki insanları bunaltıp alışverişe sürüklemek için öyle yapıldı bilmiyorum. Başınız dönüyor bir noktadan sonra. Çok fazla ürün var. Ve çok bir yerde de İngilizce yazmıyor. Ben normalde biraz ilgiliyimdir kozmetiğe, cilt bakımına falan. Ben bile böyle bir kaldım. Başımı döndürdü yani. Bunu da artık böyle baktım güzel duruyor, ödüllü falan. Beğendiğim bir rengine kaptım kaçtım gibi oldu. Çok üstüne düşünmüyorsunuz. Biraz öyle bir yer. Böyle alıp sepete atmalık öyle yapmayın tabii ki. Yani çok ıvır zıvır var. Sonradan kullanmayacağınız şeyler olabilir. Mesela onlara bir örnek. Şu ayak bantları çok ünlü Japonya'da. Yani nedense Instagram'da falan da her yerde bu var. Aldım, denedim. Şöyle yapıştırılıyor. Ayak altına da yapıştırılıyor. Böyle baldırlara falan da yapıştırılıyor. Bileğe de yapıştırılıyor. Mentollü. Böyle yakı yapıştırılmış gibi düşünün. Ama hani onun soğuğunu veren, mentolünü veren bir şey. Rahatlatıyor. Güzel. Ama unsuz yaşanır yani. Deneme fırsatım olmadı. Ağzı yüzü kaymış zaten. Şöyle bir diş beyazlatma bandı aldım. Lore'nin bu güneş kremi çok ünlü. Bunun fıs fıs şeklinde de var. Yani 5-6 çeşidi var zaten bunun. Üçlü dörtlü pakette satılanını aldım. Oldukça da uyguna geldi. 150 TL civarı bir şeydi. Bir de belki de 100 TL'de olabilir bu arada bu. Bu 150 TL sanırım. Bu da ton apı. Bunu daha hiç kullanmadım. Bunu kullandım. Su gibi bir yapısı var. Çok güzel duruyor. Hiç cildinizde ağırlık yapmıyor. Sivilce vesaire yapmıyor. Bir sika krem aldım. Çok beğendim bunu da. 2 adet lip balmımız var.
Bu mentollü, bildiğiniz mentollü Blistex tarzı bir şey. Çok ucuzdu. Üçlü falan satılıyordu. Anlık ihtiyacım vardı. Zaten çok da oldukça da yaygın. Bundan aldım bir tane. Biri de bundan aldım. Bu sanırım Kore markası. Bu da oldukça popüler bir marka. Bu çok güzel. Yani diğerini almasanız da olur ama bu kesinlikle çok iyi. Şöyle bir ucu var. Şöyle. Şöyle bir maskara aldım. Bu da çok ünlüydü yine. Bir de bunun remover'ı var. Maskara çıkarıcısı var. Onu almadım. Böyle ıvır zıvır çok fazla şey var. Dikkat edin. Yani neye ihtiyacınız var bence gitmeden araştırın. Ne almak istiyorsanız direkt hedefe yönelik alın. Yoksa kafanızda çok karışıyor. Bir de her şey ucuz diye her şeyden almak istiyorsunuz. Böyle de çok para harcamış oluyorsunuz. Dikkat edin. Şöyle bir el kremi var. Bu da çok ünlü bir el kremiydi. Yine oraya hiçbir şey götürmediğim için ben bakkallardan birinden aldım. Çantama attım. Ama çok güzel. Hiç yağlılık falan bırakmıyor. Hızlıca emiliyor ve mükemmel nemlendiriyor. Yani bakkaldan aldığın ürünün böyle çıkması. Bunlardan aldığım Hello Kitty. Zaten her yerde Hello Kitty var ama ben çok ıvır zıvır almayı sevmem. O yüzden almadım. Kiromi miydi bunun adı da? Çok hakim değilim. Diş fırçası tutacağı. Çok güzeldi. Daiso diye bir mağaza var. Her şey 100 yen. Hani bir liracı gibi bir yer. 100 yenden daha pahalı şeyler de var. Ama mesela 500 yen. Hani genel olarak çoğu şey 100 yen. Diğerleri de 500 yen falan. 100 yen de 25 TL miydi ben gittiğimde? Ne kadardı? Çok uygundu yani. Ben 50 TL'ye falan aldım sanırım bunların tanesini. 200 yen de olabilir. Bilemedim. Neyse çok uygundu yani. Ev, araç gereçleri almak istiyorsanız Daiso'ya gidebilirsiniz. Böyle uygun, güzel şeyler var, tatlı şeyler. Ve Muji var. Muji de daha güzel bir yer. 1 liracı değil yani. Şöyle 2 tane tütsü aldım. Bayıldım kokularına. Çok güzel. Türkiye'de aldığım tütsüler benim çok ağır geliyor. Çok seviyorum normalde tütsü yakmayı ama atıyorum bir çubuğu 5'e bölüp falan yakıyorum ben. O bile bir ağırlık yapıyor. Tüm evi kaplamasına rağmen. Bunu sadece bir odada yakıyorum. 13 dakikada bitiyor. Çok hafif, asla rahatsız etmeyen bir kokusu var. Buna bayıldım. Bunu hiç kullanmadım. Tea Tree Okaliptüs yağı almışım. Onu da herhalde Muji'den aldım. Bu da yine bu sefer stick şeklinde tütsü. Bunu da kullandım. Bu da yine çok hafif. Ya zaten Budist olduğu için Japonların büyük bir çoğunluğu tütsü onların kültüründe çok fazla var. Tapınakları da zaten sürekli tütsü yakıyorlar vesaire. Tütsü sevdikleri bir şey ve bu konuda gelişmişler. Çok hafif, asla rahatsız etmeyen çok güzel bir kokuları var. Bir tane mağaza var yine kocaman. Itoya mıydı adı? Itoya'ydı galiba. 5 katlı falan bir kırtasiye. Oradan kendime böyle bir şey aldım. Branda aldım. Kağıt kalitesi falan mükemmel. Japonlar zaten her şeyin en güzelini yapıyorlar gibi bir durum var. Şöyle gittiğim bir tapınaktan da aldığım kartpostal. Bunu da göstereyim. Kağıt kalitesi çok güzel. Üzerinde böyle deri bir kaplaması var. Yani bu çıkarılabilir. Bir sonraki ajandaya takılabilir. Kırtasiye ilginiz varsa Ito'ya uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Fakat biraz yüksek fiyatlı, bilginiz olsun, ama çok kaliteli şeyler satıyorlar. Böyle bez değil, işte böyle bir şey aldım. Dosya aldım. Ivır zıvırları koymak için. Bunlara düşerseniz mahvoldunuz. Çok tatlı. Yani Japonya ile ilgili çok fazla şey var, bana çok iyi hissettiriyor. Şöyle Japonya'da fayton gibi bir şey var. Ama insanlar çekiyor. Gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Sumo var. Tapınaklar var. Geishalar var. Hani böyle çok tatlı stickerlar var. Hem Japonya ile ilgili hem ilgili olmayan. Sonra Itoya'dan böyle kalemler aldım. Ben orada kalem seçerken Japonlarla çok iletişim kurulmuyor bu arada. Ben gittiğim yerlerde gezerken lokallerle iletişim kurmayı çok severim normalde. Biraz zor iletişim kuruluyor. İngilizce çok bilmiyorlar. Biraz da çekingenler açıkçası. Ama yanında bir hanımefendi vardı. Şunu
bayağı tavsiye etti bundan alman gerekiyor diye. Bundan aldım. Bundan aldım. Genel olarak kalemleri de çok güzel. Birkaç tane daha aldım şu an burada olmayan. Yelpaze aldım. Bunu Yodabaşı'dan aldım. Göstereyim hemen. Daha kullanmadım. Böyle bir yelpaze. Yelpaze kullanmayı çok seviyorum. Çok böyle bana 60 yaşında emekli öğretmen hanımefendi vibe'ı veriyor. Ki Japon çayları. Japonya'nın beyaz şeftalisi çok ünlü. Her şeyin beyaz şeftalisini yapmışlar. Böyle bir çay aldım. Normalde demlik poşet çok sevmem ama çok tatlıydı. Tadı da güzel bu arada, denedim. Bildiğimiz yeşil çay ama bir tık daha beyaz şeftali aromalı. Güzeldi. Çok uygun fiyatlıydı. 7-Eleven'dan aldım. Bu ilginç bir yeşil çay. Oyocha. Matcha Green Tea. Matchalı yeşil çay. Yani matcha da zaten yeşil çay ama biliyorsunuz ince öğütülmüşü. Bu demlemesi de çok farklı. 20 saniyede demlemeniz gerekiyor ki matchalar yanmasın diye. 20 saniye sonra posasına akıtmak gerekiyor. Yeşil çay yaprakları var. Yeşil çay tadı var. Ayrıca matcha tadı var. Bu da 7-Eleven'dan aldım. Bir de şöyle bir matcha aldım. Kyoto Uji Matcha. Kyoto Uji Matcha zaten hani ünlü bir matcha türü. Kyoto'da yapılan bir matcha türü. Oldukça da ağır bu arada. Türkiye'de içtiğimiz matchalarla hiç alakası bile yok. Quixote'dan aldım. Don Quixote'den. Çok beğenmedim. Kaliteliydi aslında. Cemile'ye falan sormuştum ama sanırım bir tık daha orta seviyeymiş. Matchaların kalitelileri orada da pahalı. Tabii Türkiye'deki kadar değil. Burada dandikleri 100 gramını 1000 TL'ye falan satıyorlar. Asla öyle değil. Ben bunu 500-600 TL'ye falan aldım sanırım ama bayağı büyük bir paket yani. Ama çok tavsiye etmiyorum bunu. Ünlü mağazalar var. Oradan alın matchalarınızı, içmelikleri en azından. Bunlar biraz daha yemeğin içine koymalı. Veya matcha latte'ye de güzel gidiyor. Yani sek içmek istiyorsanız matcha'yı güzel değil ama latte'ler de gayet güzel. Ayakkabı aldım. Aslında çok da alışveriş yapmadım Japonya için. Oranın çok ünlü markaları var. Onitsuga Tiger var. Havaalanında gördüğüm insanlar 5-6 koli böyle ayakkabı kolisi kutusu. Onitsuga Tiger almışlar. Gap'ten çok alışveriş yapıyor oraya gidenler. Ben Gap'e hiç girmedim bile. Lululemon'dan çok alışveriş yapıyorlar. Oraya bir girdim gezdim ama Türkiye'nin yine yarı fiyatıydı açıkçası. Ama Uniqlo'dan sonra bir tık pahalı geldi. Bu seferlik es geçtim. Şimdi unutmadan eklemek istedim. Şöyle bir C vitamini de aldım. Yağ formatında şöyle. Yağ gibi, ben hiç böyle bir C vitamini kullanmamıştım. Bu C vitamini markası oldukça ünlü. Bunun maskeleri var, değişik değişik kremleri var. Güzel, hiç tuhaf bir reaksiyona sebep olmadı benim yüzümde. Aydınlatıcı etkisi de var. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı da oldukça uygundu. Ablarımla geldim. Biraz pisler. O yüzden hızlıca buradan uzaklaştırmak istiyorum. Şöyle, bu modeli Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ben görünce çok hoşuma gitti. Burası böyle bükülüyor, bot gibi oluyor. Veya istediğiniz zaman kaldırıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Aglar da kesinlikle Türkiye'ye oranla %30 indirimli gibi oluyor. Çok uygun. Kardeşime de klasik botlarımdan aldım. Bunu ne kadar aldım ben? 10.000 TL'ye falan geldi bu bot. Son olarak da New Balance'ın bu ayakkabısını aldım. 3500 TL'ye aldım. Ayakkabılar çok uygundu. Bu nispeten pahalı bir ayakkabı kalıyordu. 1500'e 2000 TL'ye çok güzel ayakkabılar alırsınız. Kaç tane de alışverişle ilgili trik vereyim. Tokyo ve Kyoto'ya gittim ben. Hemen hemen her yerde kredi kartı geçiyor. Yapmanız gereken yerler Don Quixote, Yodabashi, Big Camera, 7-Eleven, Family Mart, Lawson. Bahsetmem gereken bir diğer konu gözlük. 2-3 tane gözlük mağazası var. Ben On Days'ten aldım. Bir alına 2 tane alırsan %50 indirim mi yapıyorlardı, öyle bir şey. Oldukça uygun fiyatlı. Gittiğiniz zaman gözünüzün herhangi bir bozukluğu varsa onu da orada ölçüyorlar. Çok da beklemiyorsunuz. Her şey yarım saat içinde halloluyor. Şöyle bir kutusu var. Oldukça güzel bir kutu.
Böyle bir güneş gözlüğü aldım. Bunu da göstereyim. Çok da uygun fiyatlıydı. Herhalde 2000 TL'ye falan geldi. Bir de şu arkama koyduklarımı unutmadan göstereyim. Bunu Don Quixote'den aldım. Böyle sushi yapan bir beyefendi. Sesi biraz sinir bozucu oluyor. Sürekli tık 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 diye sushi yapıyor evin içinde. Ama çok tatlı. Güneş enerjisiyle çalışıyor. Böyle 2 tane de kedi aldım. Bu kedilerden keşke kendime de alsaymışım. Bunları arkadaşlarıma hediye aldım. Bunları da Don Quixote'den aldım. Zaten çok ünlüler. Her tapınakta var hemen hemen. Şans ve bereket kedisi genelde böyle iş yeri olanlar falan satın alıyormuş. Buna bayılıyorum. Çalışırken falan böyle arada bunu izliyorum. Çok tatlı. Umarım beğenmişsinizdir. Açıklayıcı olabilmişimdir. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorum bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Yaklaşık 2 hafta falan kaldım. Tokyo ve Kyoto'yu gezdim. Hemen hemen birçok alışveriş yerine de gittim. O yüzden gitmeyi düşünüyorsanız, aklınızda sorular varsa hiç çekinmeden yazın lütfen. Beni destekleyip kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız da çok sevinirim.